Mayıs 2012. Ottawa'daki Muhafazakar Parti'nin genel merkezine ulaşan kan lekeli bir paket. Kanada'nın o güne kadar tanık olduğu en büyük dehşetlerden birinin fitilini ateşliyor. Paketin içinden çıkan bir insan ayağı sadece bir cinayetin kanıtı değil. Aynı zamanda Kanada adalet sisteminin kendi sapkın şovu için küresel bir sahneye çeviren narsist bir katilin Luca Magnotta'nın imzasıydı. Ancak bu hikayenin karanlık ve pek az konuşulan tarafı yetkililerin yıllar önce uyarılmış olmasıydı. Her şey Montreal'deki o malum cinayetten 2 yıl önce 2010'da İnternetin kuytu köşelerinde bir çocuk iki kedi yavrusu başlıklı kan donduran videonun yayılmasıyla başladı. Çoğu insan bu vahşeti görür görmez ekranı kapatsa da küçük bir Facebook grubu tam tersini yaparak görüntüleri mercek altına aldı. Bu kişiler profesyonel dedektif değil, sadece ekran başındaki sıradan insanlardı. Ancak birer dijital iş sürücü gibi çalışarak videonun çekildiği odadaki elektrik süpürgesinin modelinden Kuzey Amerika tipi prizlere, hatta yataktaki sarı battaniyenin markasına kadar her detayı incelediler. Parça parça odayı sanal ortamda yeniden inşa ettiler ve sonunda tek bir isme ulaştılar: Luca Magnotta. Grup hazırladıkları detaylı raporları Kanada ve Birleşik Krallık polisine göndererek uyarısını net bir şekilde yaptı. Bu adam durmayacak. Sonunda bir insan öldürecek. Ancak aldıkları tek karşılık sessizlik oldu. Çünkü yetkililere göre teknik olarak henüz bir insana karşı suç işlememişti. Bu sırada Luca gördüğü ilgiden adeta besleniyor, kendisini övmek ve peşindeki internet dedektifleri dalga geçmek için yüzlerce sahte hesap açarak kendi dijital mitolojisini kurguluyordu. Aslında her şey onlar için gün gibi ortadaydı. Vahşeti durdurmak bir yana her gün dozunu arttırarak devam ediyordu. Ve nihayet 2012'nin Mayıs ayında en korkulan senaryo acı bir şekilde yüzleşildi. Montreal'deki 208 numaralı oda sadece dünyaya şoka uğratmakla kalmayacak, yapılan tüm uyarılar için artık çok geç kalındığını kanıtlayacaktı. 2012'nin baharında Montreal, dışarıdan bakıldığında Kuzey Amerika'nın rutin bir şehri gibi normal akışındaydı. Ancak Côte Neges'in mütevazi bir apartman dairesinde kısa süre sonra dünyayı ayağa kaldıracak olaylar silsilesi yaşanıyordu. Lin Jun, Concordia Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan 33 yaşında kendi halinde bir uluslararası öğrenciydi. Arkadaş çevresinde sessiz, çalışkan ve Kanada'da kendine yeni bir gelecek kurmaya çalışan bir öğrenci olarak biliniyordu. Mayıs 2012'de Lin Jun, internet üzerinden tanıştığı biriyle buluşmayı kabul etti. O isim Luca Magnotta'ydı. Magnotta'nın dairesi çok geçmeden Kanada tarihinin en kan dondurucu suç soruşturmalarından birinin merkez üssüne dönüşecekti. Yetkililerin ulaştığı bulgular, Lin Jun bu buluşmadan kısa süre sonra o 208 numaralı dairede hayata gözlerini yumduğunu gösteriyordu. Fakat işlenen bu cinayet aslında yaşanacakların sadece başlangıcıydı. Ardından yaşananlar yerel bir cinayet vakasını bir anda küresel bir insan avına dönüştürdü. Günler geçtikçe Kanada'nın dört bir yanında korkunç paketler çıkmaya başladı. Bazıları siyasi merkezlere, bazıları ise okullara postalanmıştı. Dedektifler çok geçmeden bu paketlerin hepsinin aynı vahşetle bağlantılı olduğunu çözdü. Haberler medyada infial yaratırken Montreal polisi jet hızıyla soruşturma başlattı ve şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Ancak ekipler baskın için daireye vardığında Magnotta çoktan sırra kadem basmıştı. Evin hali katilin aceleyle çıktığını kanıtlıyordu. İçeride bulunan deliller ise o odada neler yaşandığına dair en ufak bir şüpheye bile bırakmıyordu. Bir zamanlar internette saplantılı şekilde ilgi arayan o adam artık dünya çapında bir insan avının tam merkezindeydi. Dava saatler içinde sınırları aştı. Avrupa ve Kuzey Amerika medyası kan donduran detayları kendi manşetlerine taşımaya başladılar. Soruşturma derinleştikçe acı gerçek ortaya çıktı. Luca ülkeyi çoktan terk etmişti. İnsan avı artık kıtalar arası bir boyuta taşınıyordu. Müfettişler Luca'yı ana şüpheli olarak belirlediklerinde o çoktan izini kaybettirmişti. Güvenlik kameraları katilin cinayetten günler sonra sessizce Paris uçağına binip gittiğini gösteriyordu.
Montreal'de başlayan bu takip saatler içinde uluslararası bir operasyona evrildi ve yetkililer küresel alarm verdi. Interpol yaklaşık 190 ülkede geçerli olan kırmızı bülteni devreye soktu. Ancak Luca sanılanın aksine köşe bucak saklanmıyordu. Sonraki raporlar Luca'nın Paris'teki oteller arasında mekik dokuduğunu, bazen kılık değiştirerek, bazen de kalabalığa karışarak izini kaybettirmeye çalıştığını ortaya koydu. İlgi odağı olmaya böyle takıntılı birisi için dünya manşetlerine çıkmak tam da hayal ettiği bir şeydi. Bu sırada medya tam anlamıyla çalkalanıyordu. Kanada, Avrupa ve Amerika'daki haber kanalları her yeni gelişmeyi anda an paylaşıyorlardı. Artık milyonlarca insan internette hep aynı ismi taratıyordu. Ve müfettişlere göre bu isimlerin arasında Luca'nın ta kendisi de vardı. Kaçış sürecinde saatlerce kendi davası ve kendi hakkında makaleleri okuduğu belirlendi. Fransa'dan ayrıldıktan sonra rotasını Avrupa'nın doğusuna çeviren Magnotta bir sonraki durağı farkında olmadan kaçış hikayesinin son perdesi olacağı Berlin'di. 4 Haziran 2012 günü Berlin'de küçük bir internet kafede oturan adam, dünya çapında bir operasyonu tetikleyen o katilin ta kendisiydi. Bilgisayar başında son derece sakin, hatta rahat görünüyordu. Kendi işlediği cinayete dair haberleri ve uluslararası arama emirlerini anlatan yazıları dikkatle inceliyordu. Ancak kafedeki bir müşteri adamın yüzünü haberlerden tanıdı. Dakikalar içinde Alman polisi baskın yaptı ve tutuklama sessizce gerçekleşti. Ne dramatik bir kovalamaca ne de bir arbede yaşandı. Suçlarını internette bir şova dönüştüren adam artık adaletin elindeydi. Luca Magnotta yakalanmasından sadece birkaç gün sonra Linjun cinayetiyle yüzleşmek üzere Kanada'ya iade edildi. Ancak hikaye henüz bitmemişti. Başlayan dava süreci Magnotta'nın asıl motivasyonunun ve yıllar içinde görmezden gelinen o kritik uyarıların perde arkasındaki korkunç detayları bir gün yüzüne çıkartacaktı. 2014 yılında Montreal'de görülen dava çoktan uluslararası bir fenomene dönüşmüştü. Mahkeme salonu bu denli kan dondurucu bir suçun nasıl işlediğini anlamaya çalışan gazeteciler, araştırmacılar ve meraklılarla dolup taşıyordu. Savcılık makamı cinayetin en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir suikastçı olduğunu savundu. Sunulan kanıtlar, ön hazırlık süreçleri, seyahat planları ve doğrudan Magnotta'ya çıkan o devasal dijital ayak izleri tek tek deşifre ediliyordu. Savunma tarafı bambaşka bir strateji izledi. Luca'nın ciddi bir akıl hastalığından muzdarip olduğunu, bu yüzden yaptığı bütün eylemlerinden sorumlu tutulamayacağını iddia ettiler. Ancak jüri aylar süren kanıtları ve en önemlisi yıllar önce polisi uyarmaya çalışan o internet dedektiflerin raporlarını büyük bir titizlikle inceledi. Davayı takip eden herkesin beyninde tek bir soru yankılanıyordu. Bu trajedi gerçekten de önlenebilir miydi? Luca'nın iadesi onun nerede olduğu sorusunu yanıtlamıştı. Ama asıl akıllardaki soru hala cevapsızdı. Bunu neden yapmıştı? Montreal'deki vahşetten önce Luca'nın tek bir saplantısı vardı. O da tam bir ilgi odağı olmaktı. Küçük yapımlarda rol almaya çalışarak, sürekli kendi fotoğrafını internete servis ederek model ve oyuncu olma hayalleri kurmuştu. Aslında tüm bu vahşet onun çarpık şöhret arayışının son halkasıydı. Müfettişler araştırmayı derinleştirdikçe oldukça tuhaf bir durumla karşılaştılar. Magnotta'yı yere göğe sığdıramayan o onlarca internet hesabının neredeyse tamamı bizzat Magnotta tarafından açılmıştı. O sadece ilgi çekmek istiyordu. Kendi şöhretini adeta tırnaklarıyla kazıyarak sahte bir hayran kitlesiyle inşa ediyordu. Cinayet soruşturması küresel manşetlere taşındığında Magnotta nihayet yıllardır peşinde koştuğu o hastalıklı tanınırlığına kavuşmuş oldu. Haftalarca ismi dünya basınında, haber bültenlerinde ve sosyal mecralarda bir numara oldu. Ancak arzuladığı bu ilgi ona hayranlık değil, Kanada tarihinin en utanç verici suç dosyalarından birini getirdi. 2 yıl sonra Montreal'de mahkeme salonunda haftalarca süren tanıklıkların ardından nihai karar açıklandı. Luca Magnotta 1. derece cinayetten suçlu bulundu. 25 yıl boyunca şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar Linjun ailesi ve dostları için bir nebze olsun adalet sağlasa da yaşanan acıları silmeye yetmedi.
Yıllar önce alarm zillerini çalmaya çalışan o amatör araştırmacılar içinse bu sonucun ağırlığı çok başkaydı. Onlar dünyanın geri kalanı henüz farkında bile değilken yaklaşan felaketin ayak seslerini duymuşlardı. Luca Magnotta davası, dijital çağın en karanlık sorularını miras bıraktı. İlginin en büyük kazanç sayıldığı bu çağda görünür olabilmek için bir insan daha ne kadar ileri gidebilir? Ve aslında daha da ürkütücü olanı, dünya uyanana kadar internetin dehlizlerinde daha kaç uyarı işareti sessizce fark edilmeyi bekliyor. Unutmayın, izlenmek bir ödül olduğu sürece bazı sahne ışıklarını kanla boyamaya devam edecek. Bizler sadece izleyici miyiz, yoksa bu sapkın şovların sessiz ortakları mı? Karar sizin. Sizce bu vahşet durdurulabilir miydi? Yorumlarda tartışalım. Bu tür dosyaların devamı için beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Gerçeğin soğuk yüzüyle bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Takipte kalın.